CNC freze için gerekli olan G kodları, yani hazırlayıcı fonksiyon kodları. G00, G00'ın yazılışı şu şekildedir. G00 bu şekilde bir yazımı vardır. Ya da G0 olarak da yazabiliriz. Bu iki yazım da doğrudur. Programın içerisinde kullanılışı şu şekildedir. Görmüş olduğunuz gibi G0'ı burada görebiliyoruz. G0 hızlı doğrusal hareket anlamına gelmektedir. Bu kod kesim işlemine başlamadan önce takımın maksimum hızları ile emniyet noktalarına gelmesi için, kesim işlemi bittikten sonra da parçadan uzaklaşması için kullanılır. Hemen burada örneğine bakalım. Görmüş olduğunuz gibi G0'ın yanında ne var? X16, Y12.6. Buraya hızlı bir şekilde gelecektir. Yani kesme işleminin yapılmadan boşta harekette hızlı bir şekilde gelecektir G0 komutuyla birlikte. Komutumuzun yazılışı da şu şekildedir. G00, X gideceği yer, Y gideceği yer, Z gideceği yer olarak da yazılabilir. Komutumuzun yazılışı bu şekildedir. Diğer bir komutumuz G01 komutu. Yani şu şekilde yazılır. G01 ya da G1 olarak da yazılabilir. Program içerisinde bu şekilde bulunuyor. G01 istenilen ilerleme hızında doğrusal hareketi temsil etmektedir. Her bir eksendeki hız değerleri takımın düz bir hat boyunca kesmesinde kullanılan, yani yukarı aşağı, sağa sola ya da çapraz bir şekilde doğrusal olan bütün kesme işlemlerinde bu kod kullanılır. F kodu ile birlikte kullanılmaktadır. Düz bir hat boyunca ilerleyen komuttur. Yani G1'in ilk satırında F komutunu da kullanmak zorundayız. Yazım şekli de şu şekildedir. G01 X gideceği yer, Y gideceği yer, Z gideceği yer. Aynı zamanda bir de F değeri vermemiz gerekmektedir. Yazımı bu şekildedir. Diğer bir komutumuz G02 komutu. Yazımı şu şekilde, G02 dedik. Ya da G2 olarak da yazabiliriz. G02 komutu saat ibresi yönünde hareketi ile dairesel talaş alma işlemi yapar. Dairesel hareketin yapılabilmesi için yay bitiş noktasının koordinatları ve yay yarıçapının yazılması gerekir. Yay yarıçapı ile ilgili tanımlamalar R parametresi ile yazılır. Yazımı da şu şekildedir. G02 X yayın bittiği nokta, Y'de ise yayın bittiği nokta. Bir de aynı zamanda R değeri bulunması gerekmektedir. R de yayımızın yarıçapını ifade etmektedir. Yazımı bu şekildedir. Diğer bir komutumuz ise G03 komutumuz. G03 komutunun yazımı bu şekildedir. Ya da G3 olarak da yazılabilir. Bu iki yazım da doğrudur. G03 komutu saat ibresinin tersi yönünde hareket ile dairesel talaş alma işlemi yapar. Dairesel hareketin yapılabilmesi için yay bitiş noktasının koordinatları ve yay yarıçapının yazılması gerekir. Yay yarıçapı ile ilgili tanımlamalar R parametresi ile yazılır. Yazımı da şu şekildedir. G03 X yayımızın bittiği nokta, Y'de yayımızın bittiği nokta. Aynı zamanda G2'de olduğu gibi, yani G02'de olduğu gibi R komutunu da kullanmamız gerekmektedir. Programımızın yapısı burada yazılmış olduğu gibi olmaktadır. Diğer komutlarımız var. Bu komutlarımız ise önemli olan komutlarımızdan bahsedeceğim. G17 komutumuz var. G17 komutumuz yazımı bu şekildedir. Programımızın içerisinde bakalım, programımızın içerisinde G17 ne durumdadır? Hemen şurada görmüş olduğunuz gibi G17 komutu yazılmıştır. Bu komutun anlamı şudur. X ve Y çalışma düzlemini seçimini ifade eder. Yani benim şu anki kullanmış olduğum programı X ve Y çalışma düzleminde kullanılmaktadır. X ve Y çalışma düzleminde yazılmış olan bir programdır. Aynı zamanda G18 vardır. G18 komutum ise G18'in yazımı bu şekildedir. G18 ise
X ve Z çalışma düzlemi seçimini ifade etmektedir. Yani G18'de yazmış olduğum programlar X ve Z çalışma düzlemini ifade etmektedir. G17, G18, G19 çalışma düzlemleriyle alakalı komutlardır. Öncelikle parçanın hangi düzlemde işleneceğine ait kodun girilmesi gerekir. Genellikle tezgah üreticileri bu kodu imalat aşamasında üst düzlem XY şeklinde girerler. Kod olarak girmek istiyorsak G17, G18 veya G19 şeklinde 3 kodumuz vardır. Bunlar şu şekilde gösterilmektedir. XY düzlemini seçmek için G17 fonksiyonunu seçebiliriz. Onun örneğini vereceğiz sizlere. G17'nin yazılışı ekranda görmüş olduğunuz gibidir. Hemen program içerisinde nasıldır ona bakalım. G17 program içerisinde de burada satırlarda ilk başta en başta olacak şekilde yazılır. Yani düzlemimizi seçmiş oluruz. G17 X, Y düzlemini, çalışma düzlemini göstermektedir. Burada G18 olmuş olsaydı X, Z düzlemini gösterecekti. G19 olmuş olsaydı ise Y, Z çalışma düzlemini göstermiş olacaktı. Diğer bir komutumuz ise G20'den bahsedeceğiz. G20'nin yazılışı bu şekilde. G20'nin yazılışı ekranda görmüş olduğunuz gibi. G20 ölçülerin inç birimiyle verilmesini sağlar. Yani ölçülerimin programımızda gösterelim. Bu ölçülerimizin inç olarak tanımlanmasını istiyorsak buraya G20'yi koymamız gerekmektedir. Eğer metrik olarak istiyorsak G21'i koymamız gerekiyor. G21'in yazılışı da şu şekilde. G21 EOP insert dedik. Yazılış şekli bu şekilde. Programda ise bu sayılarımızın metrik sistemde görünmesini istiyor isek G21'i kullanmamız gerekmektedir. Diğer bir komutumuz G28 komutu. G28 komutunun yazılışı şu şekildedir. Ekranımızda görmüş olduğunuz gibi. G28 komutu tezgahımızı referans noktasına gönderir. Yani CNC freze tezgahında kesici bulunduğu noktadan ilk olarak Z ekseninde daha sonra X, Y eksenlerinde referans noktalarına gönderme işlemini yapar. Yazım şekli ekranda görmüş olduğunuz gibidir. Programdaki yazılmış olan şeklinde bakalım. Programımızda görmüş olduğunuz gibi G28'i yazmış ve Z eksenimi referans noktasına göndermiş. Hemen burada görüyoruz G28 Z0, sonra G28 Y0 da var. Burada Z eksenimi referans noktasına gönderiyor. Burada ise Y eksenimi referans noktasına gönderiyor. Şu şekilde de yazım şekli yapabiliriz. G28 X0 nokta, Y0 nokta, Z0 nokta, EOP insert dediğimde bu şekilde yapılan yazım şeklinde ise 3 eksenimi de aynı anda referans noktasına gönderecektir. Ama mantıklı olan ilk yapmamız gereken G28 Z0'ı referans noktasına göndermemiz gerekmektedir. Diğer bir komutumuz ise G40 komutumuz. G40 komutumuz şunu ifade etmektedir. Kesicimizin çap telafisini iptal etmektedir. Eğer offset sayfamızda bir kesici tanımlamışsak programımızın içerisinde de kesicimizin değerlerini girmiş isek bunu iptal etmek için G40 komutunu kullanırız. Programımızda bakalım G40 komutumuz var mı? Burada görmüş olduğunuz gibi G40 komutumuz mevcuttur. G40 komutumuz eğer kesicimizin bir çapı varsa bu çap telafisini iptal etme işlemine yarar. Diğer bir komutumuz G41 komutu. G41 komutu yazılışı ekranımda görmüş olduğunuz gibidir. Soldan yarı çap telafisi anlamına gelmektedir. İlerleme yönüne göre arkadan bakıldığında kesicili takım telafi sayfasına tanıtılan parçanın yarısı kadar koordinatın solundan gider. Yazım şekli nasıldır? Ondan bahsedelim biraz. C41 dedim. X konumlama koordinatlarım bunlar. X nereye gidecekse, Y nereye gidecekse ve bir de aynı zamanda D'yi de kullanmak zorundayım.
D ise şunu tanımlamaktadır. Offset sayfasında kesici takım numarasını belirtmektedir. Eğer offset sayfasına bakıyorum kaç numaralı takımı kullanmış isem, offset sayfamda bakıyorum 1 numaralı takımı kullanmış isem, burada görüyorsunuz D'yi. Gidiyorum programımda buradaki D değerine yazıyorum. Eğer 1 numaralı takımı kullanmışsam offset sayfamda görüyorsunuz. Gidiyorum programımda da D'ye 1 yazıyorum. Diğer bir komutumuz G42 komutumuz. G42 komutumuz ise yazılışı şu şekildedir. Görmüş olduğunuz gibi G42 komutu sağdan yarıçap telafisi anlamına gelmektedir. İlerleme yönüne göre arkadan bakıldığında kesici telafi sayfasına tanıtılan çapının yarısı kadar koordinatının sağından gider. Yani şunu demek istiyor. G42 komutunun yazılışı, G42 dedim, X, Y ve bir de D olmak üzere koordinat noktalarını belirteceğim. Buradaki X, Y benim koordinat noktalarım. Yani koordinattaki konumu, yani iç parça üzerindeki konumunu belirtiyor. D ise G41'de olduğu gibi offset sayfamda eğer takımın 1 numaralı takım bağlanmış ise gidiyorum programda da D gördüğüm yere D1 yazıyorum. Bu da sağ yarıçap telafisini yapmış olduğum anlamına gelir 1 numaralı takım için. G43 komutu. G43 komutu ekranımızda görüyorsunuz G43 komutumuz. Takımın boy telafisidir. Yani artı yönde bir telafi yapmaktır. CNC freze tezgahında aynı program içinde birden fazla kesici takım kullanılabilir. Ancak her takımın boyu birbirinden farklı olduğu için mutlaka boy telafisi kullanılmalıdır. Bu sayede sanki her takımın boyu eşit bağlanmış gibi program yapılır. Ölçülen boy değeri CNC tezgahında offset sayfasındaki ilgili satıra yazılır. Bunun için bir örnek yapalım isterseniz. G43 dedim. G43 Z değerimi yazdım. Ne yazacaksam artık. Bir de bunun yanında H değeri kullanmak zorundayım. G41 ve 42'de D değeri kullanıyordum. G43'te ise H değeri kullanıyorum. Buradaki H değerim kullanılacak kesici takım offset sayfasındaki satır numarasını belirtmektedir. Kesici takım ucunun gitmesini istediğim koordinat değeri ise Z değerimdir. Bakalım, diyelim ki 1 numaralı takıma G43 boy telafisi yapacağım. Ekranımdan bakıyorum. Burada H gördüğüm yer, programımda H1 yazıyorum. Eğer 2 numaralı takımıma H değeri atacaksam, buraya gelelim H2 yazalım. H2 yazdığımda offset sayfamda buradaki değer neyse o H değerini görecektir. Program içerisinde bakalım G43'ümüze. Program içerisinde bakıyoruz G43. Görmüş olduğunuz gibi kaç numaralı takım? 14 numaralı takımın boy telafisi yapılmış bulunmaktadır. Offset sayfasında 14 numaralı takıma geldiğimde 14 numaralı takımın 0 olduğunu görüyorum. Bir değer varsa ilk referans takımımız kadar arasındaki değeri belirtmektedir. Referans takımımızda 14 numaralı takım arasında ne kadar bir değer varsa o aradaki değeri orada offset sayfasında belirtebiliriz burada. G43 H14 boy telafisi değerlerimdir. Bir diğer komutlarım ise bunlar çoklu komutlardır. G54, G55, G56, G57, G58, G59 komutlarıdır. Bu komutlar iş parçasının referans noktasını tanımlamaktadır. Bu komutların yazısı şu şekildedir. G54 EOP insert derim ya da G55 EOP insert derim. Burada iş parçasının referans noktasını belirtmiş olurum. Nereden anlıyoruz? Hemen offset sayfasının içerisinde work'e bastığımda G54, G55, G56, G57, G58, G59 komutlarının satırlarını görmekteyim. Bu satırlarda X, Y, Z değerleri bulunmaktadır. Bunlar
benim iş parçasını, referans noktamı belirtmektedir. Şu an programa bakıyorum. İş parçasının referans noktası hangi değere verilmiş? Baktığımda G54 yazalım. G54. G54 referans noktasına verilmiş. Offset sayfama geldiğimde G54 satırına baktığımda görmüş olduğunuz gibi burada değerler bulunmaktadır. Bu değerler, görmüş olduğunuz bu değerler benim iş parçası sıfır noktamı belirtmektedir. G54'ün karşısındaki koordinat değerleri iş parçamın sıfır noktasını belirtmiş olmaktadır. Bunlar G54, G55, G56, G57, G58, G59 komutları için yapılan işlemdir. Yani bu anlatmış olduğum G komutları iş parçası sıfır noktamı tanımlamaktadır. Diğer komutlarım vardır. Bu komutlar çok fazla komut olduğu için hepsini bu videoda anlatmayacağım sizlere. Bunları modülde bulabilirsiniz. Modülümüzde bu komutlar mevcuttur. Sizlere en çok kullandığımız komutları anlatmış bulunmaktayız.